8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Sevgi Kurt. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam karın germe operasyonlarında eş zamanlı olarak liposuction işlemi de gerekiyor mu? %95 hastamızda gerekiyor diyebilirim. Çünkü genelde hastalarımızın karın bölgesinde hep bir yağlanma oluyor. O nedenle o yağlanmayı çözmeden sadece fazla deriyi atmak da iyi bir sonuç sağlamıyor bize. O nedenle %95 hastada liposuction'la beraber kombine ediyoruz. Peki bu ameliyat sonrası hastanın dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir hocam? Karın germe ameliyatında yine dediğim gibi liposuction'la kombine ediyoruz çoğu hastada ve çoğu hastamız ya kilo alıp vermeye bağlı ya da gebelik sonrasında bu ameliyata ihtiyaç duyduğu için karın kaslarının orta kısmında bir ayrışma da meydana geliyor. Buna da diastaz diyoruz, rektus diastazı. Bu diastazı da onarıyoruz ameliyat sırasında dikişlerle. Hem daha düz bir karın görüntüsü elde ediyoruz hem de daha ince bir bel elde ediyoruz. Bu nedenle korse kullanımı gerçekten çok önemli oluyor. Hep bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Bu ameliyat sonrasında 6-8 hafta boyunca mutlaka bir korse kullanımı oluyor. Hem bu rektus diastazından dolayı hem de liposuction'dan dolayı. Liposuction'da da yine deri altındaki o yağlı hücreleri aldığımız için deride bir boşalma meydana geliyor. Bu derinin tekrar zemine yapışabilmesi için de yine korse kullanımı gerçekten çok önemli oluyor. Hocam bir de 360 derece diye bir şey duyuyorum ben. 360 derece karın germe nedir? Onu bir anlatabilir misiniz bize? Bu da son zamanlarda gerçekten çok popüler oldu. Bence bu kilo verme ameliyatlarından sonra daha çok popüler oldu. Ne oluyor? Hastalar kilo verme ameliyatıyla 40-50 kilo, 60 kilo kaybediyorlar ve vücudun her tarafında bir sarkma meydana geliyor. Özellikle gövde kısmını düşündüğümüzde sadece karnın ön kısmında değil, bel kısmında da bir deride sarkma, artı popoda bir sarkma meydana geliyor. Böyle hastalarda sadece karnın gerilmesi çok fazla bir etki etmiyor. O yüzden önce sırt bölgesini hastayı yüzüstü yatırıp hem sırt hem popoda o beldeki fazla deriyi atıyoruz. Daha sonra hasta sırt üstü çevriliyor, karın bölgesindeki fazla deri atılıyor. Yani 360 derece bir hem liposuction hem deri atma ameliyatı oluyor. Böylelikle hem o fazla derilerden daha güzel bir şekilde kurtulmuş oluyoruz hem de daha güzel bir bel kontürü, daha güzel bir vücut kontürü sağlamış oluyoruz. Yine çamaşır bölgesinin içinde kalacak şekilde çalışma Kesinlikle. oluyor. Evet. Peki bu liposuction yani zayıflama için yapılabilecek bir şey mi? Hani biraz sanki çok rahat, kolay bir işlemmiş gibi anlaşılıyor. Özellikle bazen sosyal medyada falan da görüyoruz. Gerçekten böyle risksiz, rahat bir ameliyat mıdır liposuction? Öyledir demek isterdim ama kesinlikle değil. Liposuction'da bir kere o yağ hücrelerini hani parçalayıp vücudun dışına atıyoruz. Eğer hasta zaten çok kiloluysa liposuction ameliyatını kesinlikle yapmıyoruz. Yani liposuction bir zayıflama ameliyatı değil. Sadece hasta mesela kilosunu verir ama bazı bölgelerde inatçı yağlanmalar olur. Nerede olur? İşte uyluk içinde olabilir. Bu love handle dediğimiz aşk tutamacı bölgelerinde özellikle olabilir. Karın bölgesinde yine o inatçı yağlanmalar olabilir. Sadece hani oradaki yağlanmaları almak için aslında liposuction yapıyoruz. Liposuction'da eğer çok fazla miktarda yağ çekersek hastanın hem hemodinamisi yani metabolizması da bozuluyor ameliyat sırasında. Hem de artık hani çok fazla konuşulmaya da başlandı. Hem de yağ embolisi dediğimiz yani o parçalanan yağ hücrelerinin damara girip damarı tıkayıp işte hastada çok büyük problemlere yol açtığı durumlar da olabiliyor. Bu nedenle hani çok fazla yağ çekmemeye gayret ediyoruz. O nedenle zaten zayıflama ameliyatı değildir diyoruz. Sadece kontür düzeltme ameliyatıdır. Karın germeyle birlikte yapılabilir veya hasta kilosunu verir, derisi iyidir. Sadece fazla inatçı yağlanmanın olduğu bölgeler vardır. O bölgelere yapılabilir rahatlıkla. Peki liposuction ertesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam?
Liposuction da yani çok aşırı ağrılı bir ameliyattır diyemem ama böyle bir şey ağrısı oluyor hastalarda. Hani çok hamken spor yaparız, böyle ağır da spor yaparız, bütün kaslarımız ağrır. Onun Yanma gibi hissi bir ağrı gibi. oluyor hastalarda. Ama o ağrı da olsa erken hareket etmeyi, yürümeyi, bol su içmeyi öneriyoruz. Çünkü hastalar ne kadar çok hareket ederse, ne kadar çok erken dönemde mobilize olursa o kadar çabuk iyileşiyor, o kadar çabuk ödemi atıyor. Yine daha önce de söylediğim gibi korse kullanımı liposuction'da daha da önem kazanıyor. Eğer düzgün bir şekilde korseyi kullanmazsak hem deride selülit görüntüsü, düzensizlikler çok daha fazla oluyor hem de deri zemine yapışmayacağı için sarkmalar meydana gelebiliyor. Peki bu ameliyatlardan sonra da illaki bir iz oluyor. Yani bu küçük müdür, büyük müdür? Bu izi daha az olmasını sağlamak mümkün müdür? Aslında liposuction ameliyatından sonra çok iz olmuyor. Sadece 3-4 milimetrelik küçük kesilerden girip özel cihazlar yardımıyla o yağları alıyoruz. Ama karın germe ameliyatında tabii ki iz oluyor. Derinin fazlalığına göre de sezaryen izinden ya biraz daha büyük, uzun olabiliyor veya az önce söylediğimiz gibi 360 dereceye kadar olabiliyor. Bu izleri ne yapıyoruz? Hep bikini içinde, çamaşır içinde kalacak şekilde en alt seviyeye yerleştirmeye çalışıyoruz ki en azından hani plajda, bikinide de çok fazla görünür olmasın. Ama karın germede tabii ki iz kalıyor ama liposuction sonrası çok iz kalıyor diyemem. Yani 4-5 milimetrelik kesiler zaten çok görünür olmuyor. Peki bir soru. Bu aldığınız yağ, bunu mesela bir yerde kullanabiliyor musunuz? Yani hani bazen duyuyorum Evet. ben, hani dolgu olarak veya şekillendirmek anlamında bir yerde kullanabiliyor musunuz? Evet, buna biz bir taşla iki kuş vurma diyoruz. Kesinlikle kullanabiliyoruz bunda. Nerede kullanıyoruz en çok? Mesela eş zamanlı meme büyütme de yapmışsak hastaya, işte aldığımız yağın bir kısmını memeye de enjekte ederek hem silikonun görünürlüğünü böyle daha azaltıyoruz, hem derinin kalınlığını arttırabiliyoruz. Veya yine son zamanlarda oldukça popüler olan bir ameliyat, popoya yağ enjeksiyonu, hatta BBL diye geçiyor. Alınan yağlar popoya enjekte edilerek yine daha düzgün bir vücut kontürü sağlanabiliyor veya aldığımız yağları yüze enjekte edebiliyoruz. Yağların çünkü kök hücre şeyi de var, kapasitesi de var. Yani bizim koyduğumuz yere göre şekillenebiliyor. Hem cilt kalitesini arttırıyor hem de volüm artışı sağlıyor. Mesela hastanın yanakları çok çöküktür ya da işte bu temporal bölge dediğimiz bölge biraz yaşla beraber çöküyor. Onlarda da yağ enjeksiyonu yaparak hem bir hacim kazandırıyoruz hem de cildin kalitesini arttırabiliyoruz. Bu süreç yaklaşık, yani hani izleyicilerimiz açısından soralım. Yine böyle bir istekle size gelmeyi düşündüler ve böyle bir ameliyattan geçecekler. Aşağı yukarı süre olarak hani işe ne zaman dönebilir, spora ne zaman dönebilir, kendi normal gündelik işlerini ne zaman yapabilir? Herkesin aklında Evet. olan genel sorular bunlar oluyor. Evet. Şöyle söyleyeyim, sadece liposuction yapmışsak eğer iyileşme tabii ki çok daha hızlı oluyor. Liposuction sonrası neredeyse birinci haftada çoğu hasta işine gücüne dönüyor, araba kullanıyor. Çünkü liposuction'da zaten özellikle öneriyoruz. Çok erken mobilize olmak, çok erken yürüyüşler yapmak, dışarıda yürüyüş yapmak, bol su içmek hem ödemi daha çabuk atıyor hem de çok daha güzel şekillendiriyor vücudu. Karın germe ile birlikte kombine etmişsek, tabii karın germede sonuçta kesi ve dikişler olduğu için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani bir hafta değil de 2 hafta diyelim. 10 günle 2 hafta sonrasında genelde çoğu hastamız yine işine dönüyor, günlük rutinine dönüyor. Ama yine ağır sporları, ağırlık kaldırmayı ortalama 6 hafta gibi bir süre önermiyoruz. Çünkü ağır sporlar yaparsak hem o dikiş bölgesinde ayrışmalar olabiliyor hem de iyileşme gecikmiş oluyor. Hani çok gerek yok. Hani biraz daha dinlenerek bu süreci atlatmak daha iyi oluyor. Peki bu ameliyatlardan sonra bir merak ettiğim şey de şu. Bir kişi bir karın germe ameliyatından geçtiği zaman artık o bölgede hiç yağlanma olmaz mı? Yani tekrar kilo almaz mı oradan? Aslında eğer kilo alınırsa ve bu bahsettiğim kilo 10 kilonun üzerindeyse
Mutlaka oluyor. Tabii ki biz liposuction'la oradaki yağ hücrelerini zedeliyoruz ama hepsi zedelenmiyor. Sonuçta orada çok incecik bir deri bırakamıyoruz. Yine belli bir miktarda yağ bırakıyoruz. Yani siz de bilirsiniz, o yağ hücreleri artmıyor. Yağ hücrelerinin boyutu büyüyor. O nedenle aslında yine kilo alınabilir o bölgede ama liposuction yaptığımız bölgeler diğer bölgelere göre daha az büyüyeceği için bence hani kontür anlamında kötü bir şeye de yol açar. O nedenle özellikle hani liposuction sonrasında kilo almayı hiç önermiyoruz. Çünkü o bölgede tabii ki artacak ama kollar ve bacaklar daha çok belki kalınlaşacağı için, artacağı için daha kötü bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok faydalı Çok bilgiler teşekkürler. verdiniz Ben yine. teşekkür ederim. Ayağınıza Sağ olun. sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Sevgi Kurti'de. Kendisiyle karın germe ameliyatından ve liposuction'ın süreçlerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.